Sahiplerine verilecek ödüllerin dağıtılacağı törene hoş geldiniz. Yılın en başarılı lideri, iş adamı, tepe yöneticisi, yaratıcısı ile birlikte en önemli şahsiyetleri de aralarında olmak üzere 6 dalda bu ödül dağıtılacak. Brüksel'den canlı yayınlayacağımız bu törende ayrıca bir de özel ödül takdim edilecek. Avrupa'nın önemli siyasetçileri, iş adamları bu akşam Egmont Sarayı'nda bu salonda ağırlıyoruz. İlk kez düzenlenen Avrupa Liderlik Ödül törenine hoş geldiniz. Bu akşam burada Avrupa'yı çalışmaları, görüşleri, buluşları, yöneticilikleriyle etkileyen liderleri seçmek için toplandık. Bu liderler yaşamın her bir yanında önümüze yeni ufak açan kişiler. Halk jürisi yılın en başarılı lideri, iş adamı, tepe yöneticisi, yaratıcısı ile birlikte en önemli şahsiyetleri de aralarında olmak üzere 6 dalda adayları belirledi ve bizim 8 kişiden oluşan seçkin jüri üyelerimiz kendi dallarında en başarılı olan şahsiyetleri seçecek. Now, to kick off tonight, we're going to start off with the Euronews and EBS. Şu anda Euronews ve European Business Summit'in ortak düzenlediği bu ödül töreninde the hard, unforgiving fact is that leadership is 6 dalda biz size bu ödülü layık olanları takdim edeceğiz. Birazdan ilk olarak özel ödülümüz var. Bu ödül Malta'da araştırmacı gazetecilik çalışmalarını sürdürürken bir suikaste kurban giden Daphne Caruana Galizia'ya verildi ve gıyabında bu ödülü gazetecinin erkek çocukları Andrew ve Matthew alacak bu ödülü. Could I please? Sayın seyirciler, şu anda Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani'yi sahneye davet etmek istiyorum. Bu özel ödülü Maltalı suikaste kurban giden Maltalı gazeteciye verilen ve gıyabında bu gazetecinin gıyabında oğulları Andrew ve Matthew'ya verilecek bu ödül. Avrupa Parlamentosu Başkanı'nı sahneye davet etmek istiyorum. Thank you very much. I do want you to give us a few words because I know this fundamental principle is so close to your. Bu çok önemli bir ödül, özel bir ödül. Birkaç şey söyler misiniz? Dear friends of Daphne Caruana Galizia family, the European Union is not only European Central Bank. Avrupa Birliği sadece Avrupa Merkez Bankası ya da piyasa anlamına gelmiyor. Bir değerler birlikteliği olarak algılamak gerekir Avrupa Birliği'nin dayandığı ruhu. Bu da özgürlük temeline bakar. Özgürlük temelinde kurulu ve basın özgürlüğü de bu kavramın en önemli ayaklarından bir tanesi. Ve 20 yıllık bir gazetecilikten bahsediyoruz burada. Le Parlement européen représente deux peuples européens. Personne ne peut oublier Daphne et Jan Kuciak et sa compagne assassinée quelques mois après elle. Suikaste kurban giden bu Maltalı gazeteciyi hiçbirimiz unutamayız. Kendisine verilen bu özel ödülü bu çok değerli ödülü Avrupa Parlamentosu Başkanı sıfatıyla kendisi Daphne a été tuée. Daphne özgürlük savaşında mücadele ederken suikaste kurban gitti.
Biz Pourquoi neden elle a été assassinée? suikaste kurban gittiğini bilmek istiyoruz. Qui sont le mandat Kim de ces bunlar? assassinats? Kim bunlar onu öldürenler? Who is the father? Who is the mother of the killers? We want to know the name. Biz bunların isimlerini bilmek istiyoruz. Bunların öldürenlerin, annelerin, babaların isimlerini bilmek istiyoruz. Nous avons décidé de Bu dédier yüzden biz la salle de presse du Parlement européen à Strasbourg à Daphne Caruana Galizia. basın ödülünü Et chaque fois qu'il y a l'occasion ona de parler layık gördük. de Daphne, nous le faisons d'une façon très claire, Ve her seferinde avec des entrevues, avec des actions politiques, yaptığı avec des çalışmalar, cérémonies, siyasi soit au Parlement européen, soit çalışmalar dehors du Parlement européen. Avrupa Birliği içerisinde. Pourquoi? Parce que le meurtre d'un journaliste Bu affecte gazetecinin profondément la ölümü, primauté du droit. hayatını C'est pourquoi kaybetmesi. lors de la plénière d'avril, nous avons adopté une résolution Biz pour bu renforcer konuda la Avrupa protection des Parlamentosunda journalistes genel d'investigation. kurulu çalışmalarımızda Nous da demandons bu à la Commission konuyla européenne ilgili un soutien financier pour les birçok journalistes kez kararlar d'investigation. kabul Nous voulons ettik. également protéger les journalistes menacés Biz gazetecilerin en raison de korunması poursuites judiciaires konusunda millénaires. kararlılığımızı Nous avons çoğu proposé kez un dile nouveau système getirdik. européen pour éviter Avrupa tout sisteminin processus çok önemli bir d'intimidation. parçası bu basın özgürlüğünün korunması, gazetecilerin Il faut avoir du korunması. courage. Il faut Cesaret jamais gerekiyor bunun için. reculer quand on est à côté de la vérité. Gerçeğin ortaya çıkması için çalışan De insanların soutenir korunması les konusunda journalistes gazeteciler et soutenir la recherche, le travail de la police. gazeteciler gerçeğin ortaya çıkması için D'autres pays çalışırken doivent être engagés dans une enquête européenne bu gazetecinin qui est hayatını kaybeden bu gazetecinin le mandat de cet assassinat. suikastle ilgili gerçeğin ortaya çıkması konusunda da yetkililer S'il y a des intérêts financiers, ellerinden geleni yapmalılar, gerekeni yapmalılar. Et quand pour essayer d'utiliser l'Europe pour nettoyer l'argent qui vient de dehors de l'Union Para, européenne, kara para. il faut toujours rester en garde pour défendre nos voleurs. Parce que si nous ne sommes pas capables Ve de défendre nos voleurs, yolsuzluk, nous ne pourrons rüşvet pas dire aux Turcs, aux Russes de ile respecter. ilgili suçlamalar, iddialar, C'est inacceptable. Compte tenu de bu konuda journalistes. çalışan gazetecilerin öldürülmesi kabul edilemez. Voilà pourquoi Bu nous yüzden sommes fortement engagés ve bu yüzden biz bu konuda kararlı bir şekilde bu mücadelede taahhüt altına girdik. cette bataille. Moi, je Bunu le hiçbir ferai au zaman nom de bırakmayacağız bu kavgayı. tous les journalistes européens, je le ferai au Bütün nom Avrupalı des députés gazeteciler, européens, je le ferai au nom des citoyens européens. Avrupa vatandaşı olarak Essayez de trouver la vérité. gerçeği bulma konusunda gazetecilerin vereceği de la kavgaya liberté destek en olacağız. Europe. La défense de la liberté de la presse et la défense de la Basın özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, ifade Voilà özgürlüğü. pourquoi nous restons fortement engagés. Bu konuda biz çok C'est pas kararlıyız. seulement Sadece oublier Caruana Galizia. Nous ne voulons pas. bu sevgili Daphne. Maltalı gazeteciyi unutmayacağız. Nous voulons parler d'elle. Onunla ilgili konuşurken Pourquoi? Comprendre pourquoi. şunu da anlamamız gerekiyor ki La liberté de tous les journalistes. sadece onun değil, her yerde bütün gazetecilerin ifade, düşünce özgürlüğünün korunması için çalışacağız. Bu konudaki mücadelemiz kararlılıkla sürecek. I am strongly engaged on this issue. Ben bu konuda I will work in the next kararlılıkla weeks, çalışacağım. in the next month, in the next years, Gelecek aylar, gelecek yıllar because we need bizim to achieve the başarmamız goal. gerekiyor The goal, hedefi. as I said, is to know the name, the father of the mother of the Bu suikastin arkasında kimler var? Bunu mutlaka biz öğrenmek zorundayız. President Tajani, those were powerful Sayın words Tajani, indeed, and I teşekkür promise that ederiz. many of my fellow journalists will be quite grateful for. But in the meantime, could Teşekkür I ederiz please invite on stage yaptığınız Andrew and konuşmadan Matthew dolayı. Şimdi öldürülen to gazeteci, accept Maltalı this award gazetecinin on behalf of their late mother, çocukları Andrew ve Memorial Matthew Prize. sahneye davet ediyorum. Ödülü öldürülen anneleri adına bu ödülü alacaklar. Belki onlar da birkaç bir şeyler söylemek ister.
Matthew, Andrew, would you kindly give us a few words biraz konuşmak ister on misiniz? behalf of Bir your şeyler söylemek ister misiniz? First of all, I'd like to thank you, President Tajani, for your commitment, not only to my mother. Her şeyden önce Sayın Başkan'a teşekkür etmek istiyorum, burada bulunanlara, katılanlara. I'd also like to thank the European Leadership Awards for inviting us here and for honoring Avrupa Liderlik Ödülleri'nin bu organizasyonun bizi buraya davet etmesinden dolayı mutluyuz. The value of an award. When the recipient, my mother, Daphne, Değerler, benim annemin savunucusu olduğu değerler adına söylenecek çok şey var. Bu suikastin ne demek olduğunu çok iyi biliyorsunuz. My mother's death and the manner in which she was killed are an unmitigated disaster for press freedom in Europe. Annemin öldürülmesi, basın özgürlüğünün kavramsal olarak tesis edilmesiyle ilgili tartışmaları başka bir boyuta da taşıdı. Bu Avrupa'da bu değerlerin çok yaygın, titizlikle korunması gerektiğini ve bu yönde çalışmalar yapıldığını biliyoruz. The situation in Malta, it's not only in Malta that the situation has grown more frightening. The danger has also spread to other parts of Europe. Bu konudaki tehlike, bu konuda endişelenmemizi gerektiren tehlike Avrupa'nın diğer bölgelerinde de yaygın. Paolo Borometti biliyorsunuz. Sicilya'da başına geleni biliyorsunuz. Karadağ'da yine bir başka gazeteci. Knowing this, people ask how an award can help my family with justice, help my compatriots fight corruption, hold the state to account for allowing its most powerful critic to be executed in broad daylight. Suikaste söz konusu olan çalışmaları yolsuzlukla mücadele adına da önemliydi. As a citizen, I share these sentiments and I ask the same questions. Ve bir vatandaş olarak da aynı soruyu ben de soruyorum. Benim annem hala yaşıyor olabilirdi. As does the rest of my family. We feel differently because we are forced to learn early on that the killing of my mother biraz was farklı only one düşünüyoruz step çünkü towards making her disappear. bir şeyler öğrenmeye Next zorlandık. steps were to kill her legacy, to turn the public against her, to intimidate and harass anyone who dared memorialize her, fight for justice for her assassination, or Onun campaign for suikaste uğraması, adalet için savaşmasıyla ilgiliydi. How is a journalist's legacy destroyed? First, Gazeteciliğin mirası, değerleri bugün ne durumda? Her colleagues in the Maltese and international press, her friends and my family and I have been compelled to accept that in our small island home there are politicians, public officials, police officers, and people who've never read anything that my mother wrote, who are happy that she was killed. Annemin yazdıklarıyla ilgili çok fazla kişi, polisler, savcılar, yetkililer çok fazla okumuş değillerdi. Onun ne savunduğundan, hangi değerleri yaygınlaştırmaya çalıştığından çok haberleri yoktu. Belki de asıl sorun burada. We know this because they are not embarrassed to say so. Second, by distorting her work when she is no longer alive to defend it. People in government who exercise vast powers over state media, law enforcement, and the minds of many of my compatriots have continued to call my mother a purveyor of fake news, a hate blogger, a traitor and a witch, effectively blaming her for her own assassination, for writing too freely, for expressing herself too critically, and for hurting the feelings of dangerous people who she should have known better than to offend. A third way a journalist's legacy is destroyed is by encouraging people to forget her. Annemin suikaste uğramasıyla gazeteciliğin yavaş yavaş ortadan kaldırılmasına dair ortaya çıkan boşluklar var. Gazeteciliğin değerlerine sahip çıkılmamadığını ortaya koyuyor bu suikast aslında. And the Prime Minister signaled 2 months after her funeral that it was time to move on. A makeshift memorial to my mother in Valletta, which happens to be this year's European Capital of Culture, has been removed 9 times and Malta, Valletta, Avrupa'nın kültür başkentiydi. Böylesine önemli bir şehirdi.
Vigils held to mark the 16th of every month, the day my mother was killed, never make it to state television, and the organizers are jeered out in the street and mocked by public officials. My mother is now beyond all and any harm and no longer needs anyone's protection. But her memory continues to be targeted by powerful people. Ama annem hayatını kaybetmesinden sonra artık pek çok şeyin önemi yok. Bazı şeyler zamanında yapılmalıydı. Her legacy, as you recognize today, was a gift to and belongs to society. It's a legacy that inspired many thousands of people in Malta, Europe, and around the world to find their own voices, to demand more of themselves and the people who make the rules, and to understand that we cannot improve the world only through good deeds, but that we must also find the courage to fight the immoral and immoral within our societies. Dünyayı sadece bir tek yönde çalışarak geliştiremeyiz. Ahlaki değerlerin de yaygınlaştırılması gerekiyor. I also accept it on behalf of the handful of brave journalists in Malta who continue her work. Ve gazetecilik mesleğinin dayandığı temellerin de bu ahlaki iyinin, ahlaki doğrunun yaygınlaşmasıyla ilgili olduğunu söylemek istiyorum. And protests dedicated to my mother, even when everything seems so hopeless. On behalf of the journalists across the world who have retold her story many hundreds of times, and yes, even on behalf of politicians in Europe and at home who have taken up my mother's cause. I won't name these people here. They're big enough targets as it is. But they have all helped protect my mother's memory, and in doing so have become part of her legacy. And they have brought us closer to justice. Not criminal justice for her death, perhaps, but another sort of justice. One that recognizes her life's work as a contribution to all of us, and her assassination as a crime against us all. Thank you. Anneme yapılan suikast hepimize karşı işlenmiş bir suçtu. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Thank you so very much for your bravery and for continuing the Euronews ve European Business Summit'in ortak düzenlediği ödül törenini Brüksel'den, Egmont Sarayı'ndan aktarıyoruz. Biraz önce geçen yıl öldürülen Maltalı gazeteciye gıyabında çocuklarına özel ödül verildi. Bugün 6 dalda ödül verilecek. Avrupa'nın en iyi siyasetçisi, en iyi, şu anda Avrupa'nın bu 6 dalda verilen ödüller bir kısmını halk seçti, bir kısmını da özel jüri üyelerimiz. Şu anda Euronews'un tepe yöneticisi Michael Peters geliyor. Avrupa'nın en önemli, en siyasetçisi. Adaylar arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği'nin rekabetten sorumlu temsilcisi var. Şu anda Sayın Michael Peter, ne söyleyeceksiniz Avrupa'nın en önemli siyasetçisi ödülüyle ilgili olarak? To make it short, Kısa konuşacağım. Tecrübeler var, hikayeler var Avrupa'da. Hepsi var. Ama hepsini anlatmıyoruz, konuşamıyoruz. Euronews Avrupa'daki ilk kanallardan biri. Bu tür yeteneklere ödül verme kararı veren kanallardan birisi, iki hatta. Şu anda Euronews'un tepe yöneticisi Michael Peters konuşuyor. Birazdan Avrupa'nın en önemli siyasetçisine kimi verildiğini öğreneceğiz kendi ağzından. Adaylar arasında Emmanuel Macron, Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya Başbakanı Angela Merkel var. Bu zarfın içinde şöyle bir bakalım adaylar arasında kim var? Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. Şimdi Angela Merkel, Almanya Başbakanı.
the Chancellor of Germany. Ve Avrupa Birliği'nin rekabetten sorumlu temsilcisi Danimarkalı Margrethe Vestager kendisi. Tröstlere karşı açtığı savaşla biliniyor. Google ve Starbucks gibi ünlü tröstleri açtığı savaşla biliniyor. Açıklıyorum. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Avrupa'da yılın siyasetçisi Emmanuel Macron ilan edildi. Macron şu anda salonda yok. Macron adına ödülü Fransa'nın Brüksel'de Avrupa Birliği nezdindeki büyükelçisi alacak. Şimdi onun yapacağı konuşmayı ekrana getireceğiz. Michael Peters Fransız büyükelçiye Macron'un ödülünü teslim ediyor. Monsieur le Président, merci beaucoup, Monsieur le Président du Parlement européen. Je vais lire au nom du Président de la République le message qu'il souhaite vous adresser à cette occasion. Le Président de la République remercie Euronews et l'EBS pour l'organisation de cet événement. Teşekkür ederim bu ödülü almaktan Macron, Cumhurbaşkanı Macron adına. Büyük onur duyuyorum. Les internautes et le jury qui l'ont nommé leader européen de l'année. Teşekkür ediyorum. Jüriye teşekkür ediyorum. Oy verenlere teşekkür ediyorum. Ainsi qu'il a pu l'exprimer à de nombreuses reprises, que ce soit à Athènes, à la Sorbonne, au Parlement européen et à Aix-la-Chapelle. Vous connaissez sa conviction. C'est par la démocratie que l'on ravivera l'Europe des peuples, alors que moins d'un Européen sur deux s'est déplacé pour voter aux dernières élections européennes. C'est le sens des consultations citoyennes qui ont été initiées par la France et dans lesquelles les 27 États membres se sont engagés. Şimdi Le président Avrupa Parlamentosu seçimleri de geliyor gelecek yıl. Fransa Cumhurbaşkanı Macron demokrasi, Avrupa Birliği'nin inşası geleceğiyle ilgili önemli projeleri oldu. Sadece ekonomik politikalar değil, göçmenler politikası, özel rekabet, serbest rekabet. Qui fasse avancer la convergence au sein de la zone euro. La culture, ve para birliği konusunun Avrupa bölgesinin reformu konusunda, eğitim alanında, üniversiteler alanında, fikir hakları, fikri haklar konusunda kararlı çalışmaları var. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un. L'Europe doit être à la hauteur des enjeux, qu'ils soient climatiques, liés au numérique, économiques, Avrupa Birliği önüne gelen zorlukları, ekonomik sorunları, çevre gibi deuxième impératif, nous ne devons pas nous zorlukların üstesinden gelmesi gerekir. Ve bu konuda işbirliği içinde hareket etmesi gerekir. Avrupa Birliği'nin çok yanlış olur. Tek başımıza hareket edersek, ayrılırsak daha güçlü oluruz. Çok yanlış bir düşünce. Birlikten, birlik içinde daha güçlü oluruz. Demokrasi içerisinde, demokrasimiz ve biz son olarak peut-être par un cercle plus intégré dans un premier temps sur certains sujets. Biz kendimiz girişimde bulunup daha güçlü bir Avrupa için daha kararlı olmalıyız. C'est ce message d'engagement que le président de la République française veut porter pour notre Europe. Je vous remercie. Fransız Büyükelçi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron adına Avrupa'nın en başarılı siyasetçi ödülünü aldı. Şu an teşekkür ederiz kendisine. Büyükelçiye teşekkür ederiz. Şu anda European Leader Award being the French president. Not surprising, his popularity is quite high in many countries around the world. We now move to the categories. Şimdi bir başka kategorideki ödüle geçeceğiz. Avrupa İş Zirvesi ve Euronews ortaklığında düzenlenen Avrupa Liderlik Ödülleri'nde. And we begin with our next award, which recognizes dynamism. You all need to really lead a company into the future with sustainable growth. Sürdürülebilir büyüme başlığındaki
Could you all give a big round of applause to Marcus Beyer? He is the Director General of Business Europe to present our next award. Bu ödül için Avrupa Genel Direktörü Marcus Beyer sahneye davet ediyoruz. Give me one answer. What defines an amazing CEO to you? Senin için çok olağanüstü bir CEO ne anlama gelir, bana söyleyebilir misin? Karar alıcı, ilerici, ileriye dönük, öngörülü bir yönetici demektir benim için. Çünkü bu dünyada biz çok fazla güvenli olmayan bir iş ortamıyla da karşı karşıyayız. Böyle bir dünyada öngörü önemli. Ve adaylardan biri Anna Botin, Santander Group Yönetim Kurulu Başkanı, Avrupa'nın en büyük bankalarından birini yönetiyor. Biri de bir diğer aday da Edita Kotstik, 2014 yılında kurduğu tıbbi teşhis işletmesiyle bu dünyada önemli bir adım attı. Ve ödülün sahibini açıklıyoruz şimdi. Edita Kotsik. Edita Kotsik. As Edita makes her way up, I'm going to tell you this award is pretty heavy, so kudos to anyone who can give speeches holding on to this. Marcus Beyer ödülünü Edita Kotisk'e takdim etti. Okay. Ladies and gentlemen, Baylar bayanlar, 4 yıl önce benim dedem ill to dementia. It was a really difficult time for all my family. Benim ailem için zor bir dönemdi. It was the time when my grandmother need Biz to göçmen help all the bir time. aileden I remember geldik. the situation Bu durumu when çok iyi hatırlıyorum. on the middle at night my grandmother Gecenin went bir yarısı benim to anneannem go to work and but işe giderdi. she didn't remember Hatırlamazdı. about it and she didn't know where she is. It was the situation which was really difficult for zor bir my dönemdi. family. Benim But it ailem was için zor bir situation when I dönemdi. started thinking about Ben- the sidely the telecare project. Ben bu projeyi Then işte o zaman ilk defa decided geliştirmeyi that I düşündüm. built the solution thanks to all the time I know Ve her how zaman feel my grandmother and when Anneanneme she is. çok borçluyum o It bu was projeyi for, benim ilk aklıma getiren. years ago. 4 yıl Now, önce. This solution is using by several thousand users on 16 Binlerce countries. kişi, I have 16'dan fazla ülkede very bu good team growing çok business. başarılı bir And I would ekiple like to çalışıyorum. say Biz that bu very projeyi important geliştirdik. Is that very important. Çok önemli bizim için. Everything is possible. Her şey, Very important her şeyin issue is imkanı that, var. Her şey başarılabilir. Two issues. Da The first is ilk olarak good motivation. motivasyon and the çok next önemli. is İkinci olarak global thinking. küresel You düşünmek. seem to have both. ikisini de iyi Congratulations yapmış once again. gözüküyorsunuz. Thank you so Thank much. you very much. A big round of applause for an amazing job done. Well, we are speeding along, so our next award Hızlanıyoruz is şimdi. Entrepreneur of the Year. Ve yılın girişimcisi ödülü başlığıyla bu listeye giren adaylara bakacağız şimdi One de. of our fantastic jury members and advisory partner at Ernst Young, Ernst Young, danışma kuruluşundan jüri üyelerini, European way of thinking, competitiveness, jüri üyelerinden birini sahneye alıyoruz. The magic question here is,
Bete Degen. Avrupa'nın en rekabetçi ve yaratıcı, yenilikçi girişim ödülü. Bunu nasıl tanımlayacaksınız? Einstein şunu söyledi bugünün problemlerini. Yeni bir şey düşünerek, yaratarak ancak bulabilirsiniz. Düşünmek çok önemli, yaratmak çok önemli. Şimdi adaylara bakalım. Antonio Lucena de Feria, Fabrika isimli şirketini 15 yıl önce kurdu. Portekiz-Brezilya sermayeli şirketi yenilenebilir enerji üzerinde büyük atılımıyla dikkat çekti. Bir diğeri Sebastian Siemiatkowski, 23 yaşında online ödeme sistemi kurdu. Hem de hiç bankacılık deneyimi olmadan 12 yıl içinde 60 milyon kullanıcıya ulaştı bu şirket. Diğer aday Boyan Slat, dünyadaki okyanusların yarısını temizleyebilecek kapasitede, neredeyse yarısını temizleyebilecek kapasitede okyanuslardaki plastik materyalleri emerek toplamaya yarayacak bir denizaltı icat etti Boyan Slat. Ve kazanan Boyan Slat. Sayın seyirciler, Boyan Slat dünyadaki okyanusların yarısını temizleyebilecek, okyanuslardaki plastik materyalleri emerek toplamaya yarayacak denizaltı icat etti. Şu anda ödülü alıyor. Birazdan kısa bir konuşma yapacak. Kendisi oldukça genç. Boyan, can we get a few words, because your story is inspiring and what you're trying to achieve is so very close to a lot of people's hearts now, but no one used to think about it. Sure. Well, first of all, thanks a lot for this award. I would say maybe it's rather prematurely given since we haven't cleaned the ocean yet. Biz aslında tamamen temizleyemedik tabii ki okyanusları. Onu hala başaramadık. Bunu söylemek için çok erken. Ama önemli bir teknoloji geliştirdik bu yönde önemli adımlar atabilmek için. The largest one being the infamous Great Pacific Garbage Patch halfway between Hawaii and California. If you were to try and remove this with boats and nets, it would take literally tens of thousands of years to do that, because the area is 3 times the size of France, containing 1.8 trillion pieces of plastic, so that would take quite a while. Not that patient. So we thought there must be a better way. So what we've developed is a passive method that uses very long U-shaped floating barriers that act like an artificial coastline. Kendisi Boyan Slat şu anda gençlikleri teknoloji hakkında bilgi veriyor. Tekrarlıyorum. Oldukça ilginç. Dünyadaki okyanusların temizlenmesi konusunda özellikle plastik materyalleri emerek toplamaya yarayacak bir denizaltı icat etti ve bu konudaki teknoloji hakkında bilgi veriyor kendisi. Sayın seyirciler, Brüksel'de Egmont Sarayı'ndaki yayınımız devam ediyor. Avrupa'nın en başarılı iş adamı, siyasetçisi, yaratıcı kişisi, önemli şahsiyetleri ve 6 dalda verilen ödülleri size Brüksel'den canlı yayında aktarıyoruz. Şu anda Boyan Slat'a verildi. Kendisi tekrar teşekkür ediyor. A very, very impressive cause. Thank you both very, very much. We move on to our next category. Bir sonraki kategoriye geçiyoruz. Avrupa'nın yenilikçisi ödülü. Can I welcome Mr. Keanand Krishnan, Chief Technology Officer of one of the world's biggest technology companies. Bay Keanand Krishnan'ı sahneye davet ediyoruz. Krishnan, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birinin CEO'su, tepe yöneticisi. Avrupa'nın en ilerlemeci, vizyon sahibi ve yaratıcı teknoloji üreten bir servisi. Sizin için yenilikçilik bugün ne anlama geliyor? Dünyanın bugün geldiği aşamada yeniliği, yenilikçiyi nasıl tanımlarsınız? Cesur insanlar, güzel, yerinde düşünceler, risk alabilirlik ve sabır. Bunları taşıyan biri olabilir yenilikçi.
Christian Imre, this Hungarian has invented the extended visual assistant, a voice-controlled eyeglass that converts... Ve adaylar Christian Imre ses tabanlı bir gözlük üretti. Imre'nin icat ettiği gözlük, görüntü ve metinleri ses dosyaları halinde dönüştürüp iletebiliyor. Maxen Alen Mohammedi, İran asıllı İsveçli kardeşler. Onlar da kalp hastalıklarını teşhis etmeyi kolaylaştıracak bir yapay zeka ile çalışan cihaz geliştirdi. Profesör Anibal Olero da var. O da Robot Araştırmaları Bölümü Başkanı Sevilla Üniversitesi'nde ama ödülü kazanan Christian Imre. Sahneye gelmesi bekleniyor Christian Imre'nin. Not arrived, but I'll accept the award on his behalf because henüz demek ki gelmemiş kendisi. Henüz ulaşmamış buraya. That would be fantastic. And when we find him in the room, make sure we give it to him and then make sure you make him an offer. Şimdi onu bekleyelim. Thank you very, very much for coming on. Ve ödül sende kalsın, ona vereceğinden emin olalım. We very quickly move on to our next award, which is for the personality Ve çabuk bir şekilde bir sonraki ödüle geçiyoruz. Now, I'm not sure I would have wanted that job, but I am sure that some of our jury members who are sitting around here tonight had a tough time with this decision. Please welcome one of our jury members on stage, Arno Berns. He is the international. Şimdi jüri üyelerinden Arno Berns'i 2018'in kişisi ödülün sahibine takdir etmesi için sahneye çağırıyoruz. Arno Berns Avrupa Araştırmaları Merkezi'nde uluslararası sürdürülebilirlik danışmanı. Bu alandaki ödülün sahibini seçmek sizin için zor oldu mu? Çok çeşitli alanlardan insanlar vardı tabii. Ve bu aday Avrupa'nın geleceği için önemli bir isim. Şimdi adaylara bakalım. Florin Barita, Corruption Kills kurucusu, Romanya'nın uzun yolsuzluk tarihine bir son vermek isteyen isim. Bir diğeri Ondraș Fekete-Guyur, aktivist, hukukçu, politikacı, muhalif, Macaristan Demokrasi Koalisyonu'nun lideri. Bir diğer isim aktivist, politikacı, Polonya'da kürtaj yasasını liberalleştirmeye çalışan Barbara Nowacka ve kazanan Florin Badita, Corruption Kills kurucusu ve Romanya'da yolsuzluk karşıtı hareketiyle biliniyor. Thank you. Teşekkürler. I didn't know that I have to prepare a speech, so bir konuşma yapacağımı aslında düşünmemiştim. Ama bir çalışmadan pasajlar aktarabilirim. Jüri takdir etmişler, ödül vermişler. We have 27 countries now in Europe, but Avrupa'da 27 ülke var. Ama biz yasa dışılığı engellemeliyiz. Avrupa'nın bir bütün olması demek, bir yasal birlik olması demek ve yasalara uygun yönetimlere sahip olması demek. Polonya'da yaptıklarınız çok iyi. Malta'da neler olduğunu biraz önce gördük. Dünyanın her yerinden aktivistler bir hafta boyunca Romanya'da buluşmayı denediler. Birbirini hiç tanımayan insanlar, aktivistler bir dayanışma ruhu sergilediler birbirlerini hiç tanımadan. Popülizmle ve yolsuzlukla ve diğer olumsuzluklarla mücadele etmek adına aslında dayanışmanın, internasyonalizmin ne olduğunu güzel bir şekilde ortaya
ortaya koydular. So two simple things that could be done and are more simple to done maybe probably in the European level. Avrupa düzeyinde iki şey çok önemli. To post directly the land ownership, who's owning the land, especially if it's like companies or stuff like that, so we can do investigative much more fast. And also, sahiplik yapıları önemli. Burada sermaye hareketlerinin devlet mi, özel sektör mü? Ama en önemlisi de daha çok şeffaflık. Hangi şirketin ya da özel işletmenin devlet kuruluşunun yolsuzluk Teşekkür ediyoruz Florin. Yaptıkların önemli. Sana teşekkür ediyoruz Florin. Thank you all for being here because hepinize buraya geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. The European Leadership Awards of 2018. Avrupa Liderlik Ödülleri 2018. Bu konuda bizim sesimiz olan medya partnerimiz size de Euronews'e de teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir akşamdı. Çok anlamlı bir akşamdı. Gelen herkese, katılan herkese, katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyoruz. Thank you for recognizing the leaders who are putting Europe in their different ways towards a oy kullananlar, bu ödüllerin sahiplerini bulmaları yönünde doğrultusunda oy kullananlar, onlara da çok teşekkür ediyoruz.